Herkese selamlar. Ben Fatih Sucu. MapMind kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Mapinfo Pro nasıl kurulur? Alınan hatalar nelerdir ve çözümlerimiz neler? Bunlara bakacağız. Mapinfo programı aslında çok basit bir şekilde kuruluyor. Fakat çok fazla hata alınıyor. Çok fazla sorun yaşanıyor. O yüzden dolayı bu videomuzda bu hatalara ve çözümlere bakacağız. Kurulum nasıl yapılır? Size bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle kurulum nasıl yapılır? Kısa bir videosunu izleyelim. Hani basit dedik ya, bu basit diye bir önce görelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, burada tabii kurulum kısımlarının bazılarını ben hızlandırdım. Çok fazla vakit kaybı olmaması adına. Sadece bir pencerede ayar yapmanız, yani lisans bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bir iki seçenek ayarı yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Şu an işlemler tamamlandı. Çok basit bir şekilde yani next deyip ileri diye devam ediyorsunuz. Fakat buna rağmen çok fazla sorunla karşılaşılabiliyor. Şimdi bunlara bakalım. Mapinfo kurulum için tabii ki de elimizde bir indirme linki olması lazım. Öncelikle setup dosyasını indirmemiz gerekiyor. Peki nereden indireceğiz? Açıklama kısmına bırakacağım bu linki. Support Precisely sitesine gireceğiz. Aşağı doğru indiriniz. Bizim indireceğimiz ürün Precisely Mapinfo Pro. Son versiyon artık hangisi ise. Şu an 23 versiyon. Tıkladığınız üstüne hemen siteyi yönlendirdi. Aşağı doğru iniyoruz burada. İndirme linkleri var. Şuraya tıkladık. Yine aşağı doğru iniyoruz. Burada bir form var. Bunu doldurmamızı istiyor. Peki dolduralım. İsim istiyor. Soy ismi hemen girdik. Title istiyor. Öğrenciyseniz student'a yazabilirsiniz. Çalışansanız çalışan title'ınızı, ünvanınızı yazabilirsiniz. Değilseniz ünvan yok diye de yazabilirsiniz. Ben şimdi öğrenci gibi dolduracağım. Şöyle student diye yazacağım buraya. Company kısmı dediği firma ismi, üniversite ismi. Örnek olsun diye ben şöyle İstanbul Üniversitesi diye yazacağım. Türkçe de yazabilirsiniz burayı. Company mail diyor. Üniversite mailiniz varsa, kurum mailiniz varsa bu da olur. Eğer yoksa Hotmail, Gmail'iniz bu da olur. Ben hemen şu şekilde Gmail'i yazıyorum. Telefon numarası istemezseniz eğer kendi telefon numaranızı vermeniz gerekmiyor. Şu şekilde de yazabilirsiniz. Country kısmına geldik. Türkiye diye seçiyorum burayı da. Ve Get Started'a bastık. Burada bizi biraz bekletebilir. Bizim mailimize bir indirme linki gelecek. Bakın şurada da yazıyor. Burayı isterseniz sağ tıklayıp Türkçe diline çevir de diyebilirsiniz. Şimdi mailimize indirme linkinin gelmesini bekliyoruz. Evet, mailimiz geldi. Bakın şurada tanıtımlar kısmına geldi bende. Hemen şöyle diyorum. Bakın burada indirme linkimiz bulunuyor. Bunun üzerine şöyle tıkladığınız zaman otomatik indirme başlayacak. Karşılaştığımız sorunlardan birincisi hemen burada anlatayım size. İndirme linkine tıkladığınız zaman otomatik indirme başlamıyor. Bakın şu an burada indirme işlemi otomatik olarak başladı ama bazı kişilerde, bilgisayarlarda buraya tıkladığınız zaman otomatik olarak indirme işlemi başlamıyor. Burada peki ne yapacağız? Geldik bu linkin üzerine sağ tıkladık. Bakın burada bağlantı adresini kopyala diyor. Yeni bir sekme açtınız. Buraya yapıştır yaptınız ve burada enter yaparsanız indirme işlemi sorunsuz başlayacaktır. Ben şimdilik buradaki indirme işlemlerini durduracağım. Çünkü ben daha öncesinde indirmiştim. Yani zaman kaybı olmaması adına. Hemen şimdi kurulum işlemini artık geçebiliriz. İndirme işlemimiz tamamlandı. Geldim dosyayı tuttum. İndirilenlerden masa üstüne taşıdım. Bu şekilde geldi. Yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Bakın dosyamız bu şekildeyken üzerinde bir fermuar işareti var. Bunu işareti gördüğümüz zaman zip ya da rar dosyası halinde olduğunu anlayabiliriz. Bunun simgesi bazen farklı bir şekilde de olabilir. Biraz sonra göstereceğim size. Birinci yapacağımız işlem şu olması lazım. Geldiniz bunun üzerine çift tıkladınız. Eğer ki bu şekilde açılıyorsa sizde WinRAR programı indirmeniz gerekmiyor. Eski Windows'larda bu problemi yaşayabilirsiniz. Yani tıkladığınız zaman açılmayabilir. Eğer ki açılmıyorsa o zaman bir WinRAR programı indirmeniz gerekiyor. Ne demek bu? Mesela WinRAR'ın kendisi olabilir ya da 7zip gibi bir program, arşivleme programı indirmeniz gerekiyor. Burada ihtiyacımız var mı yok ama yine de ben bunu da göstermek istiyorum size. Peki ben bunu RAR dosyası ya da zip dosyası olduğunu nasıl anladım? Birincisi şu simgeden, ikincisi hemen onu da gösteriyorum. Bakın herhangi bir klasör açtınız. Hiç fark etmez. Herhangi bir klasör açtınız bu şekilde. Ve yukarıda görünüm kısmına geliyorsunuz. Bakın burada dosya adı uzantıları var. Bunu açmanızı öneririm. Aşırı işe yarayan bir seçenek. Nedir peki bu? Açtığınız zaman tüm dosyalarınızın uzantısını görebilirsiniz. Burada .zip yazıyor. Bu .rar da olabilirdi. Yani bu bir arşivlenmiş dosya. Bizim bunu arşivden çıkartmamız gerekiyor ki herhangi bir hata, sorun yaşamayalım diye. Geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, tümünü ayıkla seçeneğine. Bastınız, nereye atsın? Masaüstü desktop atabilir, ayıkla diyorsunuz. Ve bu masa üstüne normal klasöre çıkarıyor. Bakın zip'ten ya da RAR'dan normal masa üstüne çıkarıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Peki dedik ki Windows 10'da bir problem olmuyor. Yani bu şekilde tıklayıp açıp ayıkla yapabiliyorsunuz. Ama eski Windows'larda sorun yaşayabilirsiniz. Yani kesin demiyorum ama sorun yaşayabilirsiniz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bilgisayarınızda zaten bir arşivleme programı, örnek veriyorum WinRAR varsa sağ tıkladığınız zaman burada seçenekleri göreceksiniz. Zaten simgesi de kırmızı gelir. Ama yoksa bu şekilde gözükür. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen tarayıcımıza geldik. Şu an anlatacağım seçenek çıkartma işlemini
yapamadığınız zaman yapmanız gerek. WinRAR sitesine gideceğiz. Şöyle WinRAR yazdık. Bakın şurada winrar-rar.com diye geçiyor. Bu siteye girdiniz. Hemen sayfamızda büyütelim. Satın al diyor. Satın almanız gerekmiyor. WinRAR indire basıyorsunuz. Bastım tekrardan. İndirme işleminin tamamlanmasını bekliyorum. İndirme işlemimiz tamamlandı. Dosyamız burada. Tuttunuz bunu masa üstüne sürükle bırak yaptınız. Burayla artık bir işimiz kalmadı. Çift tıklayıp çalıştırıyorum. Evet dediniz. Yükle diyorsunuz. Tamam dediniz. Bitti. Bakın ne oldu? WinRAR'ı yükledik ya, artık bizim dosyamız bu şekilde gözükür. Bu şekilde olduğunda da yine sağ tıklayıp bakın klasörü ayıkla, dosyaları ayıkla diyebilirsiniz. Ben genellikle klasörü ayıklayı seçiyorum. Şu an için yapmayacağım çünkü zaten Windows 10 kullandığım için ve buna izin verdiği için ben zaten normal klasöre çıkarttım. O yüzden dolayı bu işleme gerek yok. Bu işlem dedik ki Windows 10'dan önceki Windows'larda sorun yaşarsanız yapabilirsiniz. Windows 10'da da yapabilirsiniz. Windows 11'de de yine RAR programınız yoksa mesela WinRAR'ı indirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunun bilgisayarda olması gerekiyor. WinRAR olur, 7-Zip olur gibi. Peki normal klasöre çıkarttık. Klasörümüzü açıyoruz. Burada ne yaptık? Bütün dosyaları çıkarttık. Yapılan yanlışlardan bir diğeri nedir? Burayı sileceğim. Zip dosyamız burada. Bunu çift tıklayıp açıyor. Kullanıcı geldi. Şöyle sağ tarafa doğru getirdi. Aşağı doğru iniyoruz. Buradan setup dosyasını çıkarttı. Setup dosyasını çift tıklayıp kurmaya çalışıyoruz. Ne oldu? Hata verdi. Neden? Sadece bunu çıkarıp kurmaya çalışırsanız kuramazsınız. Çünkü buradaki tüm dosyaları almanız gerekiyor. O yüzden dolayı ben biraz önce ne yaptım? Geldim bunun üzerine sağ tıkladım. Klasöre ayıkla diyorum. Hepsini bir klasöre çıkartıyoruz. Tüm dosyaları eksiksiz. Ne oldu? Bakın klasörümüz burada. Artık setup dosyası üzerinden kurulum yapabiliriz. Bir diğer yapılan yanlış nedir? Setup dosyasından çalıştırmak yerine MSI uzantısı var. Buradan çalıştırmak. Evet, buradan da kurulum yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Hemen göstereyim. Bakın çift tıkladım, çalıştırdım. Şu an kurulum başladı. Yani next deyip ilerlettirebiliriz burada. Kurulumu yapmadım. Geri çıktım. Peki bunun setup'tan farkı ne? Setup'ı çalıştırıyorum. Hemen görelim farkını. Bakın burada bize dili sordu. Biraz önce neydi? Dil sormadı. Bir de ne yapıyor burada? Yardımcı programları indirtiyor. O yüzden dolayı MSI dosyasından çalıştırmıyoruz. Setup'tan çalıştırıyoruz. Hem bize dil seçtiriyor hem de yardımcı programları indirmemizi sağlıyor. MSI'da böyle bir durum yok. Direkt kuruluma geçer. Dili sormaz. Yardımcı programları kurdurtmaz. Gelelim bir diğer konuya. Mapinfo Mac'e uyumlu değil. Yani işletim sisteminiz Mac'se eğer bunu kuramıyorsunuz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki Mac içerisine sanal Windows kurmayı biliyorsanız sanal Windows kurup içerisine o şekilde kurulum yapabilirsiniz. Bilgisayarınız 32 bitse yine Mapinfo'yu kuramıyorsunuz. Mapinfo 64 bir program. Çok eskiden bazı versiyonları 32 bitti ama şimdi artık 64 bit. Şu an zaten çoğu program 64 bit işletim sisteminde çalışıyor. Bilgisayarınız 32 bitse Mapinfo'yu kuramazsınız, hata alırsınız. Nereden bakıyoruz işletim sistemine? Bilgisayarın üzerine sağ tıkladınız, özellikler diyorsunuz. Bakın burada bilgisayarınızla ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz. Ne yazıyor burada? 64 bit. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Hemen onu da bahsedelim. Burada bilgisayar sağ tıkladığınızda özellikler çıkmaz. Yani bilgisayarın kısa yolu atılmış oluyor. Bunu nasıl düzeltirsiniz biliyor musunuz? Yani sağ tıkladınız, özellikler yazmıyorsa burada. Başlata geldiniz. Buraya tema diyorsunuz. Bakın burada aşağı doğru indiniz. Masaüstü simge ayarları diyorsunuz. Buradan bilgisayar kutucuğunu işaretlediniz ve tamam diyorsunuz. O zaman bu bilgisayar ikonu gelecektir. Çünkü bazen kısa yol oluyor. Kısa yolda özelliklere erişemiyorsunuz. Bu şekilde gelecektir. O zaman özellikler deyip buradan bilgilerine bakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Kurulum kısmına geldik. Artık başlayabiliriz. Setup üzerine sağ tıkladınız. Eğer ki yetkiniz varsa yönetici olarak kurmanızı öneririm kesinlikle. Eğer yetkiniz yoksa, çünkü bazı kurumlarda yetki problemi yaşanabiliyor. O zaman aç deyip ya da çift tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Bilgisayar sizin şahsi bilgisayarınızsa zaten yetkiyle ilgili bir problem yaşamazsınız. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıra basabilirsiniz. Gelen uyarıya evet diyorsunuz. Karşımıza hemen ilk pencere geldi. Buradan dili seçiyoruz. Hangi dili istiyorsunuz? Türkçe mi, İngilizce mi ya da başka bir dilde mi? Türkçe olarak kurulmasını istiyorum. Tamam dedik. Ben şu arka pencereyi şöyle indireceğim, kapatacağım. Burası yardımcı programlar. Burası bilgisayardan bilgisayara göre değişiyor. Bilgisayarınızda varsa belki hiç burayı göstermeyebilir. Bazen 5 tane 6 tane oluyor. Bende şu an 2 tane eksik. Bunların yüklenmesi gerekiyor. Yükle diyorum. Bakın şöyle sırayla yükleniyor. Penceremiz geldi. İleri diyoruz. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. İleri dedik. En önemli pencere burası. Birinci kutucuğu işaretliyoruz. Alttakini işaretlemiyoruz. Burası nedir? Burası Mapinfo Viewer olarak kurulmasını sağlıyor. Ne demek bu? Herhangi bir işlem yapamazsınız üzerinde. Sadece görüntüleme yapabiliyorsunuz. Veri görüntüleme yapılmasını sağlar. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi gelip bunda işaretlemek. Bunu işaretlemiyoruz kesinlikle. Birinci kutucuğu işaretlediniz. Kullanıcı adını yazıyorsunuz. Kendi isminiz. İsterseniz soy ismini de yazabilirsiniz. Bu şekilde ben Fatih Sucu diye yazdım. Sadece isim de olur.
şudur. Kuruluş ben İstanbul Üniversitesi diye baz almıştım. İstanbul Üniversitesi diye yazıyorum. Buradaki bilgiler Mapinfo'nuzda gözükecek. Lisansınızın seri numarası ve access kodu. Şu giriş kodu dediyse access kodu. Siz eğer ki Mapinfo'yu 30 günlük demo olarak kullanacaksanız buraya herhangi bir bilgi girmeniz gerekmiyor. Ama elinizde lisans bilgisi varsa benim önerim yine bu esnada girmemeniz. Peki neden bu şekilde öneriyorum ben? Girebilirsiniz. Evet, lisansınızı burada tanımlayabilirsiniz. Fakat kurulum bitti. Kurulumdan sonra ilk ekrana gelen aktivasyon ekranı. Aktivasyonunu yaptığınız bir program yok. Sonrasında Mapinfo'yu açarken diyelim ki bir hata oldu. Yani sistemle ilgili bir hata olabilir. Kurulumla ilgili bir sorun olabilir. Herhangi bir durum yaşanabilir. Bilmiyoruz çünkü yaşanmayabilir. Ne oldu? Lisans aktivasyonunu yaptık. Mapinfo açılmıyor, hata veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Mapinfo'yu tekrardan kuracağız ya da başka bir değişiklik yapacağız. Lisans aktivasyonu yapıldı. Lisansı transfer edemeyeceksiniz. Neden? Mapinfo'ya ulaşamıyoruz. O yüzden dolayı benim önerim burada serial numarası giriş kodunu boş bırakmak. Mapinfo'yu ilk başta bir demo olarak başlatıp herhangi bir sorun olup olmadığını görmek. Daha sonrasında lisans aktivasyonu yapmak. Ben bu şekilde öneriyorum. İleri dedik. Demo kuruyorsanız yine boş bırakıyorsunuz. Bakın demo versiyon. 30 günlük demo versiyonda da yine boş bırakıyorsunuz. Demo versiyonda programı full olarak kullanıyorsunuz. Sadece 30 günlük süre kısıtlaması var. Yani değişiklik yapmıyoruz. İleri yapılan diğer bir yanlış şu. Burada değiştire tıklıyor kullanıcı. Geliyor buradan. Buradaki dosya ona değil de mesela C'yi seçiyor. Buraya atsın diyor. Şimdi bu şekilde yaparsanız evet kurulum yapar. Bir problem yok. Ama C diskinizin içerisine bir sürü dosya ekler. Yani bu şekilde kullanım hiç uygun değil. Kesinlikle bu şekilde bir işlem yapmayın. Klasör ismi en fazla değiştirebilirsiniz. Yani program failsa kursun. Mapinfo kurmak istiyorsunuz. Mapinfo 17 vardır. 23'te kurmak istiyorsunuzdur. 2 ayrı lisansınız vardır. 17 ayrı bir klasörde, 23'ü ayrı bir klasörde, ayrı bir isim vererek kurulum yapabilirsiniz. Next dedik. Burada ben bir değişiklik yapmadım ve yükleye basıyoruz. Bilgisayarınızın donanımına göre burası 1 dakika içerisinde de bitebilir, 10 dakika içerisinde de bitebilir. O yüzden dolayı bizim ne yapmamız lazım? Bu kısmında bekliyor olmamız gerekiyor. Kurulum tamamlandı. Şöyle bir soru geliyor en sonunda. Bu da web sitesine yönlendirelim mi diye bir soru. Buna evet derseniz tarayıcınız açılır ve web sitesine yönlendirir. Şimdilik buna gerek yok. Hayır diyorum. Son dedik. Kurulum işlemi tamamlandı. Nereye geldi? Başlata geliyorum. Bakın burada. Tıkladınız. Açılmasını bekliyoruz. İlk başta sizi yine bekletebilir bu kısımda. Bazı ayarlar yapıyor. Burası yine 1 dakika ile 5 dakika arasında sürebiliyor. Bekleyeceğiz yine. Bunu sadece bir defalık yapıyor. Daha sonraki açılışlarda hiçbir şekilde bu ekranla karşılaşmayacağız. Bir sonraki penceremiz. Burada da diyor ki lisans aktivasyonu penceresine geçelim mi? Yoksa continue yani devam et deyip 30 günlük demo olarak başlatalım mı? Burada continue dediğiniz zaman bakın 30 günlük demo versiyonunuz başlıyor. Tamam diyoruz bu kısımda. Burası Mapinfo'nun hoş geldin penceresi. Boş çalışma sayfası diyoruz. Sol üst köşeden. Ne oldu? Mapinfo arayüzümüz bu şekilde geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir problemle karşılaşmadık. Hata vermedi. Eğer ki lisans aktivasyonu yapmak istiyorsanız çarpıyla kapatıyorum. Tekrardan geldik. Mapinfo'yu açacağız. Bize tekrar burada soru soruyor. Activate'e tıkladınız ve burada lisans bilgilerinizi girip Next deyip aktivasyon işlemini yapabilirsiniz. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de şudur. Sizin lisans bilginize uygun olmayan Mapinfo versiyonunu kurmak. Ne demek? Hemen örneğini gösteriyorum size. Evet, lisans bilgimiz örnek veriyorum şu şekilde başlıyor. Ve 23 versiyonu aktive etmeye çalışıyoruz. Peki lisansımız buna uygun mu? Bu örnek için uygun değil. Neden? Minves diye yazıyor. Burası değişebilir. MinVG olabilir. Manves yazıyor olabilir. Hiç önemli değil. Karakterden sonra gelen ilk 2 basamak Mapinfo versiyonunu ifade eder. Bakın neymiş burası? 21. Yani 21 versiyon için bu lisans. Siz gelip bununla 19 ya da 23 versiyonu ya da başka bir versiyonu aktif edemezsiniz. O yüzden dolayı bizim ne yapmamız lazım? 21 ise lisansımız 21 versiyon Mapinfo setup'ını kurup üzerinde aktivasyon işlemini yapmamız gerekiyor. Peki lisanslama işlemini nasıl yapacağız? Onu bir önceki videomdan açıp izleyebilirsiniz. Orada da lisanslama ile ilgili detaylı bir şekilde bahsettim. Yapılan son hata ise şu. Tabii yine video çektiğimiz için bununla biraz çelişecek ama videoyu izlemeden, kurulum videosunu izlemeden Mapinfo kurulumu yapmak. Bu da yine bizi yanlış yapmamıza sürüklüyor açıkçası. Hata yapmamıza sürüklüyor. Mapinfo ile ilgili kurulum videomuz da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.